çok ne istemişiz ya, biz de Kürdüz demişizdir, biliyor musun yani. Ne fazlası ne olabilir ki? Ben kendi adıma söylüyorum. Her vatandaş için bu geçerli. Atatürk'ü seviyor musun? Türkiye'de yaşamak istiyorum. Yani çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği, ne bileyim. Savaş ve Barış'ı okudum Tolstoy'un adını. Hayatımın en güzel kitabı ya. 4 ciltlikti. Tüm İsviçre'yi bize verseler ne yapacağım ki abi ben ya? Ne yapayım? Ya çok milyarder olsam ne yapayım? Annemin evinde onun yemeğini yemedikten sonra, sabah kalkıp onunla beraber kahvaltı yapmadıktan sonra çok böyle Türk'üm geçinen insanlarla denk geliyoruz. Vallahi diyorum ya, ben Kürdüm. Hiç aslında da inkar etmem ama ben senden daha iyi Türkiye'yi seviyorum ya. Can atıyorum diyorum. Şimdi bana deseler git. Vallahi şimdi akşam arabaya basar giderim. Dışarıdan koyayım. Binerim arabaya, gece giderim ya. Anlatırken bile gerçekten gözlerim doluyor ya. Yani neredeyse ağlayacağım. İnsan bir özlem çekiyor. Çorum'a selam söyle. Bon voyage. İyi bak. Kahvehaneye geldik. Türk kahvehanesi. Şöyle bir yazı var. Kahve boş ama olsun. Para oyunları kesinlikle yasak. Sadece zaman geçirmek için oyun oynanır. Herkes kendi içeceğini ödeyecek. YouTube çekiyorum. Ya bizde bunlar yasak. Para oyunları yasak. Bu da yasak. Aha. Biraz derdiciyik ya bize. Beni Bingöl'lü sandı. Bingöl'lü mü sanıyorsun? Buraya sadece Bingöllüler mi geliyor? Yok abi. Antepli. En çok nereli var burada? Abi hepsi var. He? Adıyamanlı, Antepli, Bingöllü. Deniz'de 15-20 yıldır arkadaşımız ha, benim arkadaşım. Valla. Abi Lozan'dan arkadaşım. Şu anda kaçak çay içiyoruz değil mi? Çayı özledim ya. Benim bugünlere bu açılış çaylarını bir denetlemem lazım abi. Çayların testleri olmuş mu olmamış mı diye. Ha, kalite kontrolü sen yapıyorsun. Kalite kontrolü ben yapıyorum. Bana soruyor. Çünkü mahpusluk adamım ya ben. Ha, onu soruyor sana. Ben diyor sen Özgür mahpusluk bir adamsın, mahpus yatmışsın. Bu çayın bir tadına bir bak hele de. Olmuş mu olmamış mı, biraz daha mı kaçak fazla katar. En iyi mapusluk adam mı bilir çayı? Sen çok çay içmişsindir. Bir bak bakayım diye. Ben çok iyi çay içerim. Çok iyi çay içerim. Şimdi çok güzel bir lahmacun yiyorum. Baran da yiyor. Nasıl Baran, tadı güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Bir de buraya pul biber getirdi adam. Dedi ki çok acı. Dayanamazsın dedi. Ya dedim ya bırak ya. Seni tanımıyorlar demek ki. Atıyorum bol bol içine. Değil mi ya? Günaydın herkese. Bonjour. Bugün sabah kahvaltımız böyle zengin. Bremen afiyet olsun. Ellerine sağlık. Merci. Çok sağlıklı bir kahvaltı yapacağız. Bunlar İsviçre'deki çöp kutularıymış. Daha doğrusu çöp kutusu değil. Buradan herhalde aşağıda bir çöp havuzu var, oraya gidiyor değil mi? Bunu böyle çekiyorlar abi. Direkt kamyonun üstüne koyuyorlar. Tekrardan şey yapıyorlar. 110 litrelik oluyor. 60 litrelik. Bir de 35 litrelikleri var. Burada işte böyle kafeteryalar var. McDonald's var. Küçük bir market var. Şurada bir market var. Kiosk diye. Bu SBB İsviçre'nin tren firması. Buradan bütün İsviçre SBB ile her yere gidebiliyor. Alp Dağları'nın içinde tren yolları var. Şurası fotoğraf çekilme yerleri. Buralar kilitli dolaplar. Kıymetli eşyalarınızı buraya bırakıyorsunuz. ATM. Bunlar tuvaletler. Paralı girilen tuvaletler. Böyle içi. Şu anda temizlik yapılıyor. Buradan da gittiğinizde trenlerin olduğu bölüme gidiyorsunuz. Şu yukarıda trenler var. Şimdi Özgür'ün abisi
Savaş abiyle beraberiz. Ona bazı sorular soracağım. Sizin çok merak ettiğiniz İsviçre sorularını. Abi İsviçre'de yaşamaktan memnun musun? Valla ben bireysel olarak çok memnunum. Memnunsun. Burada mesela kiralar ne düzeyde bu oturduğun şehirde? Bizim oturduğumuz şehirde aslında burası küçük bir yer. Ortalama olarak 1000 lirayla 1500 lira arasında değişiyor tabii. Frank. Evet, frank. Siz franka lira diyorsunuz. Lira yani. Özgür de lira diyor. Ağız alışkanlığı. Arada çok büyük fark var ama. Doğru. 1215 lira ödüyorum. 1215. Yani 3 oda. 3 odalı. Güzel. Yani insanlar aldıkları maaşlarla bu kiraları rahat ödeyebiliyorlar mı? Geçinebiliyorlar mı? Aslında bence herhalde sistem biraz maaş ve yaşam koşullarına göre kurulmuş gibi geliyor. Yani Zürih'te maaş biraz yüksek, kiralar da ona göre çok yüksek. Buradaki maaşlar birazcık daha aşağı, kira da ona göre birazcık daha aşağı. Yani bir ortalamayı yakalamışlar. Buranın saatleri meşhurmuş, kol saatleri. He, La Chaux-de-Fonds biraz saat merkezi. Dünyada çıkan bütün markaların fabrikaları yan yana, ikişer üçer dakika arayla görebiliriz burada. Güzel. Rolex. Çok peki mülteci alıyor mu burası? Mülteciyi de galiba İsviçre Devleti kantonların kapasitelerine göre dağıtıyor diye biliyorum ben. Mesela İsviçre'de 26 tane kanton falan var. Her kantonun kendine göre bir kapasitesi var. En çok nereden geliyor? Son dönemlerde Suriye diye görüyorum ama Afgan da var. Ukrayna var. Ukraynalı zaten sanırsam 80 ile 90 bin arası İsviçre genelinde şu an. Onlara peki nasıl imkanlar sağlıyor İsviçre Devleti Ukraynalılara? Valla İsviçre'de Ukraynalılara birazcık daha kolaylıklar sağlamış durumda diye biliyorum. Çünkü gözlemliyoruz da. Mesela onlara hemen ev verdiler. Neredeyse bir insanın çalışmış olup kazandığı bir maaş bile bağlanmış durumda. Hatta İsviçre'de general abonman dediğimiz, yani İsviçre'nin her yerini dolaşabilecek bir abonmenleri bile var yani. Onlar belki de kendi ülkelerinden çok daha rahat durumdalar burada desek yeridir. Türkiye'ye gidip geliyor musun abi? Evet, yani zaman buldukça. İnsan bir o toprak kokusu, oranın havası veya ne bileyim oranın keşmekeşliği de diyebilirsin. Doğup büyüdüğün Evet, yerler. yani doğup büyüdüğün yer insan bir özlem çekiyor ve görmek istiyor yani. Yoksa onun dışında tabii ki burada istediğini elde edebiliyorsun. Ya zamanında işte bizim gelme nedenlerimizin en başında ekonomik nedenlerden kaynaklandı. Aslında ben üniversitede okuyordum, işletme fakültesi, gerçi 4 yıllıktı ama bir sene falan devam ettim. Sonra bıraktım, askere gittim. 18 ay askerlik yaptıktan sonra Türkiye'de de okumayınca, bir meslekte olmayınca bir de zamanında İngiltere'de bir halam vardı. 85-88'lerde falan gitmişti. Her zaman bir hayalimde vardı yani Avrupa'ya çıkmak. Bu anlamıyla meslekli olmayınca askerden sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Memnunsun. Şu anda memnunuz evet yani şu anda. İyi. Emekli olunca ne düşünüyorsun? Vallahi emekli olunca sanırsam herkesin hayali ne işte Ege'de bir kıyı sahil kasabasında bir kendine ait müstakil bahçeli falan. Yani İsviçre'de bile yaşasan Ege'de bir sahil kasabası Ya hayali ben var yani. Kesinlikle yani burada ölmek istemiyor yani insan aslında doğrusu söylemek gerekirse. Sıkıcı biraz değil mi abi? Var Yani ya hiç aksiyon yok, hep rutin. biraz kesinlikle öyle yani her şey düzenli, tertipli, disiplinli. Her şey çok temiz. Tren gecikmez, otobüs dakikasında Biraz gelir. öyle evet. Ondan sonra insan ben de yani 20 yaşına kadar falan ülkede yaşadım sonuçta. Oranın bir adrenalini falan üzerimizde var. Halen 30 yıl geçmesine rağmen yani buraya tam olarak adapte olduk diyemeyiz yani. Çöp konusunda sen bana bir şey anlatmıştın. Onu bir anlatabilir misin kameraya? Ya bir kere ceza yemiştik ondan dolayı yani çöpten dolayı. Normal aslında paralı atılıyor ya o çöplerin renkleri falan var. Biz 110 litrelik çöpü 35 litrelik yere atamadığımız için yanına bıraktık.
Onlar da gidip bakmışlar çöpün içini, isim falan bulmuşlar. Bir baktık evde 260 liralık ceza. Ödemek zorunda kaldı. Çöpü incelemişler kim İncelemişler. atamadı diye. Kesinlikle buluyorlar yani bir şekilde. Bir de çöp poşetinin tanesi 5 frank demiştin. Evet, o büyük olan 110 litrelik olanlar. Bildiğin çöp poşeti Çöp 5 poşeti, frank. evet. Bir de mesela benim gözlemlediğim İsviçre devleti kendi onurunu, itibarını korumak için çok çaba sarf ediyor. Böyle mesela her yaptığı, ürettiği şeyin kaliteli olmasına özen gösteriyor. Vatandaşı yurt dışında bir sorun yaşadığı zaman hemen kolları sıvıyorlar. Ne oluyor, nasıl yaşar, böyle bir şey nasıl olabilir diye. Çok ilgileniyorlar. Bir çözüm mutlaka buluyorlar. Yani herhangi bir ülkedeysen, bir problem yaşıyorsan en yakın İsviçre konsolosluğuna gittiğinde Hemen direkt hallediyorlar yani. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Yaklaşık ayda 500 franga yakın bir hastalık sigortası ödüyoruz. Aynı zamanda ben şey de yapmıştım, eşimle çocuğuna özel sigorta da yapmıştım. O da ayda 20 ile 30 frank arasında değişiyor. Ülke dışında herhangi bir durumda acil durumlarda, hastalık pozisyonlarında özel ambulans şeyi bile gönderiyorlar ki bir arkadaşım için yapılmıştı mesela. Türkiye'de bir problem yaşamıştı çocuğu. Buradan özel Ambulans uçak gönderildi. Türkiye'den alıp buraya getirildi mesela. Buralarda hiç evsiz insan görmüyorum. Hocam evsiz insan varsa bile aslında kişinin kendi tercihine göre bence değişiyor. Her ülkede anarşist insanlar vardır, sisteme karşı olanlar. Kışın özellikle zaten devletin bazı kurumları var. Gidip çok rahat bir şekilde orada yatabiliyorlar. Günde 3 öğün yemekleri falan da çıkıyor. Ama onun dışında dışarıda yatıyorlarsa da onların kendi tercihi yani. Yani aslında yatacakları yeri devlet veriyor. Devlet kesinlikle herkese bir yer veriyor. Barınma sorununu çözüyor. Aylığını da veriyor. Ev kirasını da veriyor. Hastalık sigortasını, her şeyi karşılıyor. Yani sosyal devlet anlayışı gerçek anlamıyla İsviçre'de oturmuş durumda diyebilirim yani. Çok rahatız ve huzurluyuz. Çocuklarımız için de bir endişe sahibi değiliz. Onlar için de bir şey falan da bırakmak zorunda da değiliz. Aslında bir anlamıyla o devletin koruma ve kollama hissiyatını çok rahat hissedebiliyoruz yani. Yani burada yaşıyorlarsa zaten bir anlamıyla hayatları şanslılar. garantili diyebiliyoruz yani gerçek anlamda. Okul dersen bir meslek sahibi olana kadar okutuyor. Eğer anne babada yoksa devletin kendisi okutuyor. Bir meslek edinebiliyorlar. Eğer biraz zeki ise üniversiteye gidebiliyorlar. Zaten bir diploma ve bir meslek okulunu geçtikten sonra çok rahat istediğin yerde istihdam da sağlanabiliyor. Mesela bir de burada diyelim ki herhangi bir sigortan yok ama hastaneye gittin. Orada sana bakmak zorundalar değil mi? Kesinlikle ilk etapta şey yapmıyorlar yani sen nesin, necisin, hangi uyruktansın diye bir soruyla ben karşılaşmadım. Turist olsa turiste Turist de mi bile bakmak olsa zorunda? kesinlikle eğer acilse direkt zaten bakmamazlık veya müdahale etmeme diye bir şey söz konusu değil yani. Teşekkür ederim hocam. Evet, rica ederim. Sağ ol, çok güzel bilgiler verdiğin için. Görüşmek üzere. Bu şehirde böyle çok geniş kaldırımlar var ama araçların park edebileceği yerler belli. Yani mesela arabanızla gelip şuraya bir yere park edemiyorsunuz. Hepsinin bir kuralı var. Şimdi biz şuradaki binaya doğru gidiyoruz. Oradan şehir manzarasını göreceğiz. Şimdi 14. kata doğru gidiyoruz. Buradan eskiden insanlar intihar ediyorlarmış. Ama sonradan burayı böyle kapatmışlar. Evet, şu anda La Chaux-de-Fonds'u gayet güzel görebiliyoruz tepeden. Güzel bir mimarisi var buranın. Burası kışın çok güzel olur ya. Evlerin çatısına kar yağınca böyle. Aşırı derecede kar yağıyor. Kartpostal gibi olur her yer. Burası ana cadde değil mi? Burası sadece ana caddesi bu. Başka bir ana Bir tane ana cadde var. Şuradan da bakınca yaylalar gözüküyor. Yalnız çok fazla yüksek bina yapmışlar buraya. Bakın, intihar edenlere karşı böyle bir önlem almışlar. Hem
Bu tarafa bariyerler yapmışlar. Hem de tepeye kapatmışlar böyle tellerle. Ha, burası da restoranmış. Bu arada binanın tepesindeki bu restoranı Çorumlular işletiyormuş. Burada çok fazla Çorumlular var İsviçre'de. Burası da şehrin ünlü kebapçılarından bir tanesiymiş. Paradis Kebap. Bu şehir saatleriyle ünlü. Şimdi saatlerin olduğu fabrikaların bulunduğu yere geldik. Dag Heuer, ünlü bir İsviçre saat markası. Burada da Tissot var ve diğer markalar var. Daha önce bunları duymadım. Ha, Swatch. Saatleri buralarda üretiyorlar. Şurada Patek Philippe var. Şurada Cartier var. Buranın adı Leloc. 10 dakika sonra da Fransa sınırı başlıyormuş buradan. Tabii sınır yok orada. Sadece Fransa ülkesine girmiş kabul ediliyorsun. Tarihi bir şehirmiş. Çok eski bir şehir burası. Wow, çok güzelmiş bu. Burası Leloc'un merkezi. Şehir meydanı. Böyle bir fıskiyeli havuz, heykel var. Dünyaca ünlü saatlerin olduğu şehrin meydanında. Ve şu belediye binasıymış. Bu binaya bayıldım. Burada bir de anlattıklarına göre insanlar evlerinde yapıyorlarmış saat işlerini ve evlerin pencereleri hep güneşe bakıyormuş burada. Kol saati şeklinde bir duvar resmi yapmışlar. Bu arkadaş da Çorumlu. Burada herkes Çorumlu. Estağfurullah. Çorum'a selam söyle ama. Çorum'a selam söyle. Yine bir Türk dönercisi. Bakınız burada da bir Türk dönercisi. Mediterranean Pizzeria Kebap. Kaç tane bayramsın abi sen ya? Bayram burada çok abi. Abi TikTok videosu mu çekiyorsun? Bu da saat markasıymış. Tudor. Şurası da bir saat fabrikasıymış. Commodore. Şurası da sınır abi. Hemen 2 dağın arasında. Ha, şu 2 dağın arkası Fransa'ymış. Burası da Rolex'in ilk üretildiği binaymış. Şu anda dünyaca ünlü Patek Philippe marka saatin tam önüne geldik. Bu da ünlü bir markaymış. Girard Perroche. Burası geçen hafta çıkan hortumdan sonra böyle perişan olmuş. Duvarlar kırılmış hep. Buralar hep böyle kiremit doluymuş. Geçen hafta şu meydan olduğu gibi böyle kiremit doluymuş. Bir şey düştü bir tane arabada. Ha, vinç düştü buradan değil mi? Evet. Baran, ilk kez mi yapıyorsun? İlk kez mi? İlk kez yapıyor, evet. Maşallah. Canım benim. Hey, Düşman. Dikkatli ol ha. Hızlı gitme. Bu tarafa gel. Baran. Neyse. Baran, dönmeyi biliyor musun? Neyse. Dönemiyor. Noël. Je vais rester là, cette ligne. Je vais rester ici. Şimdi Özgür kardeşim beni getirdi böyle göl kenarına, Neşetel'e. Burada böyle göl kenarında oturacağız şimdi. Çekirdeğimizi de aldık. Bir de Özgür'ün getirdiği çekirdek Tuğba kuru yemiş. İzmir'den meşhur Tuğba kuru yemiş getirmiş. Ya benim en sevdiğim ya. Ben hep oradan Abi, alırdım İzmir'deyken. Bak ya bak. Lan bunu var ya Türkiye'de zor buluyorsun. Burada karşıma İsviçre'de çıktı ya. Bu da Tuğba'ymış abi. Ha, o da Tuğba. Ya. Niye ama? Allah bir bakayım.
Ha bu şey abi ya. İsmi ne bunun? Hurma. Hurma. Okum falan da gelmedi. Ben Fransa'daydım. İşte Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını okuyordum. Abi bir saat işte ben ne bileyim ki Düzce'de deprem olmuş. Birden elektrikle gitti. Ya elektrikle gidince ben dedim artık geç oldu. Ben de yatayım. Hı. Sabah bir kalktım abi İstanbul, Düzce yerle bir olmuş. Bir sürü insan ölmüş. Ya diyorum düşündüm. Ya dedim benim bir arkadaşım vardı. O da Adana'da kalıyordu. Ya dedim bu dakikada ben kitap okuyorum ama elektrikler gitti dedim. Dedim ondan dolayı demek ki dedim deprem olduğundan dolayı sonra benim yani geç oldu artık yatayım. Sabah bir kalktım ki ama dedim ben o dakika dedim kitap okuyordum ha dedim çok iyi hatırlıyorum. Sabah kalkıp söyledim bunları. Sonra deprem olmuş abi. Savaş ve Barış okuyordum. Savaş ve Barış'ı okuyordum Tolstoy'un abi. Abi Ranzada. çok mükemmel bir kitap ya. Abi çok güzel. Hayatımın en güzel kitabı ya. 4 ciltlikti. Bir de ben kitaplara böyle fazla para falan da vermiyordum. Ailemden de istemiyordum. Ben yazım çok güzeldi abi. Çok güzel yazı yazıyordum. Biraz edebiyatım da güçlüydü. Ya kitap işte yayın evlerine böyle biraz daha hümanist yayın evlerine mektup yazıyordum işte. Ben cezaevindeyim, şu böyle pozisyondayım. İşte bana ve arkadaşlarıma işte sizde kalan kitaplarınızı işte ya da fazla olan kitaplarınızı yollayabilir misiniz? Böyle 10-15 tane kitap evine böyle yazardım bile haftada, 2 haftada, 3 hafta, ayda bir yazardım. Yollarlardı yani, vallahi yollarlardı. Esaretin Bedeli diye bir film var, izledin mi? İzledim abi, onu da izledim. Orada da adam var ya bıktırana, yıldırana, artık böyle usandırana kadar sürekli diyor ki ya diyor bu cezaevine diyor kütüphane yapmak istiyorum. Evet. Bana kitap yollayın diyor. En sonunda artık diyor ki lütfen daha fazla bize mektup yazmayın. Çünkü alın kamyonla diyor. kitap geldi ya Aha, adama. bir sürü Öyle kitap geldi. Kitaplar ne oldu sonra? Abi kitaplarımı hepsini dışarı yolladım, aileme verdim. Neredeyse yarısı savaşın evinde. Bir sayfasını çevirdiğinde hemen adım soyadım Maraş cezaevi yazar. Bir ara günlük tuttum abi, sadece babama yazıyordum günlüğü. Biliyor musun? Sadece babam. Sadece babama yazıyordum. Ama babama yazdım, verdim o defteri. Bir defterim vardı abi. Böyle canım sıkıldığında dertleştiğim zaman babamla dertleşiyordum. Babama yazıyordum. O zamanlar mesela böyle İsviçre'ye gelme hayalin var mıydı? Abi o zaman bir sabah ne zaman olacak diye bilmiyoruz ki sabah. Abi bir de şöyle bir şey vardı. Ben eskiden Maraş'a gitmiştim. Biliyor musun? Bir gün dedim ki ya ben bu şehrin içini görmek istiyorum diye kendi kafana kullan. Neyse revire gittim dedim ya işte hastayım abi hastayım. Abi neyse beni aldılar götürdüler hazır ol hastaneye gideceğim devlet hastanesine. Neyse abi ama bir seviniyorum var ya hiç sorma dışarıyı göreceğim ya. Ben baktım abi ben teyzem gittiğim evin vallahi billahi önünden geçtik. Havluda teyzemin kızını bile gördüm. Havlunun içinde. Sonra bize anlattım babam Gülşehir'e geldiğinde ziyarete geldiğinde dedim ya teyzemin evinin oradan geçtim hastaneye gittim. Abi hastaneye gittim. Ya ne güzel insanların içinden geçiyorum. Tamam askerler yanımda ama ellerinde kelepçe ama yani insanların kokusu geliyor bana. Böyle bir O kadar yani özlemişsin o kadar yani o bile yetti ya hiç sorma. Yani ben orada ölmeyeceğim yani orada kalmayacağım. Çıkacağım. Bir umut doğuyor. Yani bir tekrardan yaşama katılacağım. Yaşamı tekrardan görüyorsun. ailemi göreceğim. Ama sendeki psikoloji sanki sen orada doğmuşsun. Orada doğmuşsun. Sanki hiç önceden yaşamamışsın. Bu insanlar farklı bir gezegende yaşıyorlar. Sen farklı bir gezegende yaşıyorsun. Hatırlıyorsan o Esaretin Bedeli filminde de adam vardı çok yaşlı. Hapishaneden çıkacağı zaman diyordu Çok ki iyi seyrettim. ben çıkıp ne yapacağım ki diyordu. Hı. Ben buraya aitim artık Kendini diyordu. asan yaşlı bir adam Aha, mı diyorsun? sonra kendini Hı, asmıştı. astı, Brooks. evet. Brooks. Evet. Brooks was here diye Hmm. yazmıştı oraya. Hı hı. Brooks burada. Sonra gitti öbürü de gitti onun odasında baktı. Evet o da kendini asacaktı. Hı, Sonra vazgeçti. Vazgeçti. Çünkü insanlar kendini hapishaneye ait hissediyorlar. Ama yani işte bak. Artık normal hayata dönemiyorlar geri. Ben işte o hastaneye gittiğimde mesela o Çankırı başka bir cezaevinden geliyorsun diğer cezaevine. Tamam da yani hep bir cezaevi hep bir kapalı kutu içerisinde gelip gidiyorsun. Yapıyorsun yani başka bir şey gördüğünde uyanıyorsun bir rüya gibi aslında sabah kalkınca ya bu rüyayı gördüm diyorsun ya. Hı hı. Yani sen o hayatı gördüğün zaman insanları gördüğün zaman
birden sirkelenir. Yo diyorsun, sen öyle değilsin. Çıkabilirsin, başka bir sosyal yaşama katılabilirsin, başka insanlarla tanışabilirsin, başka insanlarla konuşabilirsin. Bir keresinde yolcu gemisinde çalışıyordum Türkiye'de. Orada bir yaşlı bir adamı getirdim. Bizde bir dış kompartıman vardı, bir de iç kompartıman. Dış kompartımanlar denizi görüyordu, pencereliydi. İç kompartıman hiçbir şey görmüyordu. Böyle kapalı kutu gibiydi yani. Ucuzdu, daha ucuz yerlerde. İç kompartımana ben o yaşlı adamı götürdüm. Adam girdi odaya, şöyle bir baktı etrafına. Oğlum dedi, işte bilmem kaç yıldır cezaevindeyim dedi. Ben dedi penceresiz yerlerde kaldım dedi. Ne olur dedi, bana dedi pencereli bir yer ver dedi. Ben hemen koşa resepsiyona gittim. Adamı aldım, öbür tarafa geçirdim. Belki bir yıl içerisinde çok böyle bir 50 metre yürürsün, bir yere gidip gelirsin. Ya da çok görüş yerine gidip gelirsin abi. Başka yok. Görüşün gelir. Belki 5 metrede de bir 25 metre yürürsün. Ama o bilirsin ki yine 5 metreye döneceksin yani. Peki sen şimdi ölene kadar burada mı yaşamak istiyorsun? Yani burada yaşamak istemiyorum. Burada da ölmek istemiyorum abi ya. Türkiye'de yaşamak istiyorum. Yani çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği, ne bileyim. Zaten çoluğuna çocuğuna Türkçe öğretiyorsun. Tabii. Kendini hiç unutmamışsın. Onlar da dedeleriyle, neneleriyle ya da işte Türkiye'deki halallarıyla tatile gittiklerinde daha rahat anlaşabilsinler, daha rahat Kaldı ki yani Türkçe konuşsunlar, İngilizce konuşsunlar, Arapça konuşsunlar, Fransızca konuşsunlar, her dili öğrensinler bana göre. Her dil benim için değerli. Tüm İsviçre'yi bize verseler ne yapacağım ki abi ben ya? Ne yapayım? Ya çok milyarder olsam ne yapayım? Ben annemin evinde onun yemeğini yemedikten sonra, sabah kalkıp onunla beraber kahvaltı yapmadıktan sonra ya da balkona çıktığım zaman çocukların bağırtısını, ne bileyim mahalle kavgasını ya da birinin kıdasını, şuyunu bunu güzel yani şeyini görmekten ya da düğün konvoyu geçecek, kornaları basacak. Kornaları duyma. Abi burada korna bile çalmıyor ya. Senin özlediğin bu yani. Yani korna bile çalmıyor. Basın lan kornaya. Kimse varmıyor. Lan oğlum şunu getirsene. Duyamıyor ki bir kere. Yani usta der ki lan oğlum kap gel. Yok böyle bir şey abi ya. Yani bunu duymak istiyoruz. Burada sadece kendi başına Ahmet Kaya dinlersin yani, böyle göl kenarında. Yani olmaz. Yetmiyor abi. Çiğ köfte yapsan evde kendine yaparsın. Hayır yetmiyor. Tadı olmuyor abi. Biz salçasız yemek yemeyiz abi ya. Olmuyor yani. Yok böyle abi ben şey. de zaten Amerika'da arkadaşlara diyordum ki oğlum diyordum burada Ferrari alsan diyordum kendi başına sürersin. Hani eşin, dostun, akraban, arkadaşın kimi gezdireceksin ki diyordum. O Ferrari'nin hiç tadı çıkmaz diyordum. Hiç çıkmaz. Hiç. Doğru söylüyorum. Yani tek başına öyle gezersin diyordum. Tek başına gezince ne tad alacaksın Hiç diyordum. yok. Arkadaşını yanına oturtmadıktan ya. sonra o Ferrari'nin tadı mı çıkar ya diyordum. Sizden daha çok seviyorum ya. Sen benim kadar yanabilir misin? Sonuçta doğduğum topraklar, beraber yaşadığımız insanlar. Valla bazen işte yani çok böyle Türk'üm geçinen insanlarla denk geliyoruz. Valla diyorum ya ben Kürdüm, hiç aslımı da inkar etmem ama senden daha iyi bir Türk'üm. Ya da senden daha iyi Türkiye'yi seviyorum. Ben senden daha iyi Türkiye'yi seviyorum ya. Can atıyorum diyorum. Şimdi bana deseler git. Vallahi şimdi akşam arabaya basar giderim. Dışarıdan koyayım. Binerim arabaya gece giderim ya. Sabah ben Türkiye'deyim. Sen 20 senedir zaten bu anın hayalini kuruyorsun. Yeter ki bana Türkiye'ye desinler. git Abi git kendine tatilini yap. Ananı babanı gör. Ne bileyim işte kardeşinin mezarına git. Köyüne git. Ne bileyim biz nenem bizi büyüttü. Biz neneme anne derdik. Annemize de abla derdik. Halen kardeşlerim anneme abla derler, babama da abi derler. Halen onlar öyle derler. Ben babaanne derim de bazen şaka yapar. Bizim oğlumuz sadece özgür. Onlar bize anne baba diyor. Biliyor musun? Benim annem de bana çok da düşkündür. Babam da öyle. Avrupa'nın her yerine gidiyorum abi. Hiç yani dönüyorum geliyorum. Ne tatil yaptım ya? Bana ne tatil? Yok İtalya'sında da, Fransa'sında da, İngiltere'sinde de. Ben kendi ülkeme gitmedikten sonra, annemin evine girmedikten sonra, ne bileyim o sokaklarda gezmedikten sonra ben bizimkilere diyorum ya ben o çocukluğumun, gençliğimin gittiğim yerler savaşı diyorum. Ya git biraz oraları çek bana getir ya diyorum. Videoyla valla şaka demiyorum. Ya bizim mahalleye gitti biraz video çek dedim yani nasıl olmuş bizim oralar.
Bizim o gençler ne Gidebilsen yapıyor? yani uça He. uça gideceksin. Yani bana diyorlar ya Özgür sen gitsen kaybolursun orada diyor. Çok değişmiş. Olsun ya. Ben gideyim de kaybolayım. Bir şey olmaz. Adam öldürmedik. Birini yaralamadık. Ne bileyim birine tecavüz etmedik. Birinin malını çalmadık. Silah tutmadın. Silah tutmadık. Polis öldürmedik. Asker öldürmedik. Çok ne istemişiz ya. Biz de Kürdüz demişizdir biliyor musun yani. Ne fazlası ne olabilir ki? Ben kendi adıma söylüyorum. Her vatandaş için bu geçerli. Atatürk'ü seviyor musun? Sadece- Seviyorum Atatürk'ü. Atatürk benim için iyi bir lider, iyi bir önder. Kendi ülkesi için, kendi ülkesini özgürleştiren, kendi ülkesini bağımsızlaştıran iyi bir siyasetçi, iyi de bir insan bana göre. En azından mantalitesi Türkiye'de özgür Türk olup da Atatürk'ü sevmeyen çok insan var biliyor musun? olabiliriz. Yani Türkiye, Yani Atatürk'e düşman olan çok Türk var. Kürtlerin bireyler bazında sorsam bile sanmıyorum ki Atatürk konusunda saygısızca bir kelime kullansın. Her zaman birçok insanla da röportajlar yapılmış. Birçok insanla da ben de sohbet ettim. Atatürk'e değer verirler, lider olarak görürler. Kendi ülkesini özgürleştirmiş yani. Bu bile çok değerli bir şey ya. Bayrak konusunda da öyle yani Türk bayrağı. Saygı duyarım abi, saygı duyarım. Yani o bayrak bir kişinin hizmetinde değil ya da bir elit bir kesimin, elit bir grubun hizmetinde değil ki. Sonuçta bir halkı temsil eden bir bayrak yani halkı temsil Kutsal bir ediyor. bayrak. Kutsal bir evet. Çoğu derler ya işte Kürtler işte ne bileyim Türk bayrağını şöyle yaparlar. İşte Atatürk'ü. Hayır hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Yani bu Kürtleri tanıyanlar, gerçekten Kürtleri bilenler tüm dünyadaki halklara, özellikle ezilmiş olan ezilen halklara çok saygı duyarlar. Bayraklarına da, önderlerine de, erdemli insanlarına da çok saygı duyarlar. Benim o kadar Kürt arkadaşım Tabii oldu. canım ya. Ne bayrağa ne Atatürk'e hakaret eden, sevmeyen bile görmedim, duymadım. Yani yanında böyle Atatürk'ü övdüm, hep böyle konuştuk ettik. Yani hiçbirisi ya ben rahatsız oluyorum bu konuşmalardan, bari benim yanımda yapma falan. Hiç kimse demedi öyle bir şey. Ama bir gidip de falanca cemaatte, filanca tarikatta böyle bir Atatürk lafı et bak Evet. ne oluyor görürsün. Bir şeyhin ağzından ne çıkıyorsa Hı-hı. ya da bir hocanın Tabii. ağzından ne çıkıyorsa işte o doğrudur. O Evet. öyledir. Biliyor musun? Ya aç bir kitap oku, aç bir tarihi incele, aç bir ülkelere bak, bir coğrafyaya bak, bir liderlere bak, bir önderlere bak. Bu adam ülke kurmuş. Evet. Ülke kurmak Yani- kolay bir şey değil. Sonuçta bir Atatürk'e benzeyen dünyada birçok önder, lider vasfında insanlar da var biliyor musun? Yani bunlar ne yapmış? Dönüp kendine de bakacaksın abi. Geçen gün seninle Ho Chi Minh'i konuşuyorduk. O şimdi evet Vietnam Ha. önderini. Vietnam'ın Atatürk'ü demiştik. Yani Ha. ben direkt sana söyledim ya. Evet. Şimdi o da Vietnam'ın bir Atatürk'ü. Aha. Öyle tabii yani. Hatta sana örnek verdim. Ho Chi Minh bir köye gidiyor. Köydekiler kağıt oynuyorlar kahvede. Bu da adam da oturuyor. Onlarla beraber kağıt oynuyor. Yani tanımıyorlar, etmiyorlar köylüler. Şey gibi yani ölmek de kolay. Yaşamak zor abi. Yani kendini yaşatabilmek zor. Yaşatabildiğin kadar güçlüsün. Sen var ya yaşamanın kitabını yazmışsın. Ya estağfurullah. Çok zorlanmışsın yaşayabilmek Ya biraz için. hepimiz özgür bir ülkede özgürce yaşayalım. Adın gibi özgür. Evet. Adım özgür olmuş bir zaman. Ama hiç özgür Hiçbir zaman kalamamışsın. özgür olmadım maalesef. İsviçre'desin ama Ne yazık ruhun ki. hala Türkiye'de. Evet vallahi Türkiye'yi yaşıyorum. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'yi yaşıyorum. Ya valla ben zannediyordum ki sen burada çok mutlusun. Hayır hiç mutlu değilim ya. Can kardeşim yani birkaç gündür mesela yanımdasın, görüyorsun da yani bizi de az bir şey tanıdın. Tansiyonun çıkıyor, düşüyor. Yani hastalığımızdır, stresimizdir. Yani bir şeye de çok ihtiyacımız yok. Yani bir işte diyelim maddi sıkıntı olur, şu olur, bu olur. Aşağı yukarı hemen hemen her şeyimiz de mevcut. Ama işte bu değil yani. Bir eksiklik Bu var değil, yani. bu bir eksiklik var. Büyük bir eksiklik. Psikolojimizi bozan bir eksiklik var abi. Dengemizi bozan bir eksiklik. Ben onu çözdüm. Ben kendimi açıyorum. Benim dengemi ve psikolojimi bozan. Ya Türkiye'ye gitsem ne güzel, tatilimi yapsam. Niye ben başka yerlere gidip para bırakayım abi ya? Elin bilmem şu ülkesine, bu ülkesine ya. Kendi ülkeme giderim ya. Değil mi? Kendi valla cici bici yerim Adana'da, kebabımı yerim. Örnek yani mesela yani kebap ye.
şey anlamda. Hatay'da bir restorantıma yersin, giderim. Diyarbakır'da yersin. Bir arkadaşımı görürüm. Gider bir öğretmenimi görürüm. Biliyor musun? Hı. Bir çocukluk arkadaşımı görürüm. Bir kahvede otururum. Bir halk konserine giderim. Yani ben de o nefesi yaşamak istiyorum. Ben de o kokuyu almak istiyorum. Yani işte ondan tüm bunlardan mahrum kaldığım için hastayım abi. Ben en çok pazarları seviyorum. Çok özledim abi ya. Pazara gidip yani domates almayı, salatalık almayı, biber almayı, ne bileyim böyle alışveriş yapmayı. Vallahi, Sen pazar fiyatlarına haberin var mı? hiçbir şeyden haberim yok. Vallahi. Ama anneme dedim ki geldiğimde ilk işim seninle beraber pazara gitmek. Diyor kurbanım sen gel. Annen de sana demiştir, oğlum bol para getir o zaman. Pazara gideceğiz. Ya vallahi anneme diyorum. Burada artık pazarlar vallahi çok anne diyorum, pahalı. ben seninle sen kimseyi götürmem. Ben seninle giderim. Senin malzemelerini ne alırsan ben taşırım, getiririm. Beraber yemek de bak benim yemek yapmayı da biliyorum anne dedim yani bak çok gurbet elde kaldım ben. Hapus yattım. Yani bak bunları anlatırken bile gerçekten gözlerim doluyor ya. Yani neredeyse ağlayacağım. Yani o kadar Seni çok iyi duygulanıyorum anlıyorum. Yaşadıkların hiç kolay şeyler değil. Biz Baran'a İsviçre'de PlayStation alıyorum abi. Mağaza kalmadı, şey kalmadı. Oraya bakayım, buraya bakayım. Bir baktım internette, hatırlıyor musun? Ya bunun da 3 gün doğum günü var. Doğum gününe ne ben PlayStation istiyorum. Abi yok PlayStation ya. 1000 lira deseler 1000 lira vereceğim. Yok. Neyse birisi baktım dedi ben yeni aldım dedi. Sipariş daha yeni geldi bana bugün. 750 liraya almak istiyorsan al. Tamam abi alacağım. Aldım bir arkadaşım. Neredesin? Delamont'tayım. Ben bir baktım. Bir saatlik yok. Tamam dedi dedim geliyorum bugün ha dedim. Gelip almaya gelecek. Tamam dedi gel. Gittim adres verdim aldım parasını verdim. 2 gün sonra da doğum günü hediyesi yaptım adama. Bana normalde kaç para bu? 500 lira. 500 frank. Ben de 750 lira Baban verdim. senin için 750 frank ödemiş. Biliyorum. Bak baban seni ne kadar seviyor bana. Biliyorum değil mi? Türkiye'de hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Sen de Beşiktaş. Ben de Beşiktaş. Bu Mbappe yazıyor diye aldım arkasında. Mbappe. Mbappe. Ondan dolayı. Mbappe de dünyanın en iyi futbolcularından birisi ha. Adam da futbol oynuyor ya. Küçük bir takımda. Liga. Legal bir takım. Takım o geldi mi? Şu oynadığı oyuna bak ya. Arabayla futbol oynuyorlar. Arabayla topa vuruyor. Böyle bir oyun kim icat etmiş ya? Sabah kahvaltımızı yapıyoruz şimdi. Yine büfede sabah kahvaltımız. Ben artık ayrılıyorum buradan. Basel'e gidiyorum. Şimdi tren istasyonuna geldik. Bremen sağ olsun beni getirdi buraya. Neuchâtel'e. Depos rapid. Abi hemen gidelim. 5 Hadi dakika. hemen hocam. Senin şeye bırakayım gidelim. Haydi. Tu vienes là bien? Çantaya. Alors, bon voyage, hein? Bon voyage. Nice to meet you. Bon voyage. No, not bon voyage. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Görüşürüz Bremen, çok sağ ol. Geliyorum ben şeye. Sen Bremen her şey için çok sağ ol. çok iyi bak. Sen de. Kendine çok iyi davran. Her şey Sağlığına çok iyi bak. Sağ ol sen de. Tekrardan inşallah görüşürüz seninle. İnşallah. Ben seni bulurum bir yerde ya da sen beni bulursun. Bir yerde görüşeceğiz muhakkak, tamam mı? Kendine Sağ ol, çok iyi bak. sağ ol. Kardeşimden ayrılmış gibi oldum ya. Çok üzüldüm şimdi. Ayrılıkları hiç sevmiyorum ya.
Çok güzel ağırladı beni, sağ olsun. Adamın gibi. Şimdi haritaya bakıyoruz. Neuchâtel'deyim. Neuchâtel'den Olten'e gideceğim. Zürih yönüne giden trenler Olten'den geçiyor. Olten'de tren değiştireceğim. Buradan Basel'e gidiyorum. Ve Basel'de Instagram'dan mesajlaştığım bir emekli çift beni evine davet ettiler, sağ olsunlar. Onların yanına gidiyorum. Şimdi onlara bir de mesaj atayım tren saatini. Benim işler böyle hep son dakikada belli oluyor işte. Bremen ya, seni çok özleyeceğim. Adamsın. Evet, trenim geldi. Şimdi biniyorum. Şimdi trenden indim. Burada bir aktarma yapacağım. Olten burası. Olten'dan nereye gidecektim? Basel'e gideceğim. Basel, İsviçre'nin hem Fransa'ya hem Almanya'ya komşu olan şehri. Oraya doğru gidiyorum. Son tren yolculuğum. 2 gündür sağ olsun Özgür bana müthiş bir ev sahipliği yaptı. Hiç elimi cebime kesinlikle hiçbir istisna olmadan sokmama izin vermedi. Hiçbir şeyi ödememe izin vermedi. Bana evini açtı. Tamamen içten, canı gönülden, samimi bir şekilde yaptı bunları. Gerçekten çok kral bir insansın kardeşim. En sonda bana bir hediye, bir jest yaptı. Bunun için de gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok mahcubum sana karşı kardeşim. Umarım bir gün bir yerlerde tekrar denk geliriz seninle. Burada gerçekten çok güzel anılarım oldu. İlk başta Oktay'la beraber başladık Almanya'dan Liechtenstein'a, sonra İsviçre'ye geldim. Sonra çıktım Milano'ya gittim. Milano'dan tekrar İsviçre'ye geldim. İlk başta kendim hamakta kaldım, kamp yaptım. Daha sonra Özgür'le buluştum Bremen'le. 2 gün onun evinde kaldım. Baran'la birazcık sohbet ettik. Güzel anılarım oldu. Şimdi de Basel'e gidiyorum. Hayatımda hiç gitmediğim, görmediğim yeni bir şehir daha olacak Basel. Oradan da artık Strasbourg'a doğru gidiyorum. Fransa'ya gidiyorum. 60. ülkem olacak Fransa. Ama önce bir Basel görelim.